Merhaba arkadaşlar. Dilin kökeni ve evrimiyle ilgili videolarda geldiğimiz noktada dilin, insan dilinin ortaya çıkmasının yakın ve uzak evrimsel süreçlerle ilgili olduğunu ve bu süreçlere yakından bakmak gerektiğinden söz etmiştim. İnsan dilini olanaklı kılan organ yapı ve düzeneklerin uzun ve kısa evrimsel süreçte hangi aşamalardan geçtiğine değinmeye çalışmıştık. Bununla ilgili değişik organlardan, bunların öneminden, bunların evrimsel süreçte geçirdikleri dönüşümlerden kısaca söz etmiştik. Dikkat ederseniz akciğerlerden başlayarak diyafram kasından, soluk borusundan, ağzın yapısından, gırtlaktan, damaktan, dişlerden, çeneden, yani sesli konuşmaya olanaklı bütün organlardan söz ettik. Fakat en önemli organdan, beyinden söz etmedik. Bilmem bu dikkatinizi çekti mi? Beyinden söz etmememin nedeni aslında beyin konusunun oldukça karmaşık, kavranması nispeten zor ve çetrefilli bir konu olmasıydı. Şimdi ister istemez dilin evrimine, dili olanaklı kılan, yani sesli konuşmayı, insan sesli konuşmasını olanaklı kılan yapı, organ ve düzeneklerden söz ederken beynin işlevlerinden, beynin gelişmesinden ve beynin evrimsel süreçte geçirdiği dönüşümlerden söz etmezsek konu mutlaka yarım kalacaktır. Sesli konuşmayı olanaklı kılan organ yapı ve düzeneklerin en önemlilerinden birisi olan beyin konusuna kısa bir giriş yapmaya çalışacağım. Bu girişi de esas olarak dilin evrimine ilişkin teorilerde dikkat etmemiz gereken bazı noktalara ışık tutmaya çalışarak yapacağım. Konuya bir anekdotla başlamak istiyorum. Anlatacağım anekdot farklı kaynaklarda, farklı düşünce insanlarına, bilim insanlarına atfedilerek anlatılıyor. Bazıları Pascal'la ilgili, bazıları Wittgenstein'la ya da Einstein'la ilgili olarak da anlatıyorlar ama benim okuduğum kaynak bu anekdotu Bertrand Russell'la ilgili olarak anlatıyordu. Fakat kim olduğunun önemli değil. Önemli olan burada verilmek istenilen mesaj. Einstein'ın özel ve genel görelilik kuramları ile ilgili konferanslardan birisinde Bertrand Russell işte evrenin yapısı, güneş sistemi, gezegenler, diğer konulardan söz ederek konuyu anlatmaya çalışıyor. Bir ara toplantıya ara verildiği zaman iyi giyimli, yaşlıca bir kadın Bertrand Russell'a yanaşarak diyor ki, ya diyor sen çok güzel şeyler anlatıyorsun ama diyor, aslında diyor temel yaklaşımın yanlış diyor. Senin anlattığın gibi diyor, uzayda diyor boşlukta geziyor bir takım yıldızlarla, şunlarla bunlarla ilişki, böyle bir şey yok diyor. Peki nasıl bir evren düşünüyorsunuz diyor Bertrand Russell. Diyor ki yaşlı kadın, herhalde Hint kökenli olsa gerek ya da işte Hint düşüncelerinden etkilenmiş olabilir, eski Hint düşüncelerinden. Dünya diyor dev bir diyor kaplumbağanın üzerinde duruyor diyor. Dolayısıyla diyor olaylar diyor açıklarken diyor bunu diyor göz önünde tutman gerekir diyor. Bertrand Russell da diyor ki peki ama diyor o kaplumbağa diyor, o dev kaplumbağa diyor neyin üstünde duruyor diyor. Yaşlı kadın gülüyor. Sen diyor çok akıllı bir gençsin diyor. Akıllısın ama diyor o dev kaplumbağanın altı diyor hep kaplumbağa diyor. Şimdi bu anekdotta aslında bizim aklı gözünde diye ifade ettiğimiz sıradan insanların bakış açısının ipuçları var. Yani olayları açıklayabilmek ve kendince kavrayabilmek için bir takım somut, gözle görülür tutamak noktalarına ihtiyacı bulunuyor. Şimdi bunun değişik örneklerini geçmişten bu yana değişik konularda sık sık karşımıza çıkıyor. Hatta ülkemizde sanırım
Marmara depreminden sonra bir ara basında günlerce tartışılmıştı. İşte depremin ahlaki yozlaşmaya, açık saçık giyinmelere, bir takım kurallara uyulmadığı için Tanrı'nın, Allah'ın insanlara verdiği ceza olduğundan söz edenler olmuştu. Tabi bu yeni bir düşünce değil. Biliyorsunuz bütün eski inançlarda, hatta tek tanrılı dinlerin kutsal kitaplarında bile deprem konusu böyle açıklanır. Yani Tanrı bir takım kurallar, yasaklar, bir takım uyulması gereken akideler insanlara bildirir. Fakat insanlar bunlara uymaz, yozlaşmaya başlarlar. Ahlaksızlığa ve sapkınlıklara yöneldikleri zaman Tanrı kendisini dinlemeyen insanlara belalar gönderir. Bu belalar bazen su baskınları, seller olur. Bazen de yıkıcı depremler olur ve depremlerin temel açıklaması bu tek tanrılı dinlerin kutsal metinlerinde böyledir. Şimdi bu durum bize neyi gösteriyor? Bu durum bize şunu gösteriyor aslında. İnsanlar genel olarak bilimsel ve felsefi düşünce eğitim sürecinden geçmedikleri sürece konuları birbirlerine suni biçimde yapay, gözle görülür, açıklanabilir basit ilintilerle, neden-sonuç ilişkileriyle açıklamaya çalışıyorlar. Yani nedir örneğin? Videonun başında sözünü ettiğim yaşlı kadına göre örneğin deprem, bu dev kaplumbağanın kımıldaması, sağa sola hareket etmesinin bir sonucudur. Çünkü dünyada onun üstünde durduğuna göre depremin nedeni budur. O dev kaplumbağa hareket edince, diyelim kafasını sallayınca deprem oluyor yeryüzünde. Şimdi örneğin mitolojik öykülere baktığımızda eski Yunanların gök tanrısı, baş tanrı Zeus çok sinirlendiğinde, birisine öfkesini dile getirmek istediğinde ya da onu cezalandırmak istediğinde ne yapıyordu? Birdenbire yıldırımlarını gönderiyordu. Yani gökyüzünde yıldırım düşmesi ya da göğün gürlemesi ve şimşek çakması, bütün bunlar hepsi Zeus'un öfkesinin ifadeleriydi. Şimdi bu dediğim özellik sıradan insanların düşünce sistematiği içerisinde her şeyi basit neden-sonuç ilişkileriyle açıklama tutkularının görünümleri. Fakat sorun aslında bu kadar da basit değil. Bilimsel düşüncede ve felsefi düşüncede bir takım kuramlara, bir takım açıklamalara, bir takım teorilere gittiğimizde aslında bunlardan çok da farklı olmayan durumlarla karşılaşıyoruz. Yani örneğin bugün bilimsel düşüncenin nasıl yürütüldüğünü, bilimsel düşüncenin uyması gereken ölçme, deneme, sınama süreçlerini ve bu süreçlerden geçilmeden herhangi bir önermelerin ya da hipotezlerin doğrulanmadığını, bilimsel yasa katına yükselmediğini biliyoruz. Fakat buna rağmen günümüzde sayısız bilimsel çalışmalarla ilgili ciddi sorunlar oluyor. Hatta o kadar ciddi sorunlar oluyor ki akademik dünyada yani sırf kadın oldukları için bazı araştırmacıların görüşlerine daha az değer verildiği, onların yaptıkları çalışmaların hakkıyla değerlendirilemediği örneklerle de karşılaşıyoruz. Şimdi bunların bütün bu karmaşa ve sözünü ettiğim durumlar aslında dilin kökeniyle ilgili teoriler bakımından da sık sık karşımıza çıkıyor. Örneğin günümüzde popüler yayın dünyasında oldukça meşhur olmuş, çok satan kitapların yazarı, özellikle de ağırlıklı da Amerika'daki bir takım merkezlerden dünyaya yayılan bazı kuramcıların kitapları peynir ekmek gibi satılıyor. Kitap tuğla kalınlığında, yani yüzlerce sayfalık kitaplar. Kitaplarda bilgi üzerlerine boca ediliyor ki bu kadar bilgiyi süzgeçten geçirme, karşılaştırma, bunların önünü arkasını değerlendirme, bunlarla ilgili eleştirileri ele alma olanağı olmayan ortalama okur
Bunlar karşısında büyük bir kafa karışıklığına düşüyor ve konu hızla tavsıyor. Şimdi bu söylediklerimin somut örneklerinden birisi, daha önce söz ettiğim Chomsky'nin evrensel dil bilgisi anlayışı ve insan dilinin işte yaklaşık 100-150 bin yıl önce Chomsky'nin ifadesiyle Prometheus denilen bir insanda ortaya çıkan makro bir mutasyonun sonucu insanda dil yetisinin ortaya çıktığı, bu dil yetisinin dil edinme organı dediğimiz bir biçimde insanın genetik yapısına nakşedilmiş olduğu ve bu insanın dil yetisinin benzerinin başka hiçbir canlıda bulunmadığı. Yani Chomsky'ci dil anlayışı kabaca buydu. Fakat Chomsky'ci anlayışın ortaya koyduğu bu tablo oldukça kusurlu, özellikle evrim teorisi bakımından birçok açıklanmaya muhtaç noktalar barındırdığı için Chomsky'ci anlayışı savunan temelde bazı araştırmacı ve düşünürler bu anlayışı biraz revize etmeye çalıştılar. Yani bunun evrim teorisiyle ilişkisini kurmaya, hiç değilse bu teoriyi evrim teorisinin canlılığın ve türlerin gelişmesinde açıkladığı temel ilkelere uyumlu hale getirmeye çalıştılar. Bu çabada içerisinde olan araştırmacılardan birisi de ülkemizde kitapları çok yaygın biçimde satılan ve çok günümüzde adı sık sık geçen Steven Pinker. Şimdi Steven Pinker'ın Chomsky'ci anlayışı temelde kabul ediyor, fakat Chomsky'nin açıklamalarındaki bir takım kusurları giderebilmek için zihin felsefecilerinden de yararlanarak insan dilinin insan zihninde ve beynindeki bir modül olduğu ve bu modülün işlerlik kazanmasıyla insan dilinin ortaya çıktığı, bu anlamıyla da insan diliyle diğer hayvan iletişim sistemleri arasında hiçbir bağ kurulamayacağını söyleyen yaklaşımı var. Şimdi bu yaklaşım değişik ayrıntılarla ve farklı biçimlerde değişik araştırmacılar tarafından da savunuluyor. Bu durumda bu videoda insan dilinin insan zihninde ve beyninde oluşmuş bir modüle dayandığı görüşünü ele almak ve kısaca bunu değerlendirmek istiyorum. Çünkü bu anlayışla hesaplaşmadan, bu anlayışın önünü arkasını ortaya koymadan insan dilinin evrimsel süreçte nasıl ortaya çıktığına yönelik açıklamalarımızdaki bir takım noktalar yeterince kavranmayacaktır. Şimdi insan dilinin insan beyninde ve zihninde oluşmuş bir modül olduğunu söyleyen görüş aslında 3 temel noktaya dayanmak zorunda. Sözlüklerde baktığınızda çok farklı anlamlarıyla karşılaşabilirsiniz. Fakat esas olarak bir değişik yapılarda, değişik parçalardan oluşan bir sistemi oluşturan bağımsız birimler anlamında kullanılıyor. Genel olarak kullanım şekli bu. Örneğin bilgisayarları düşünün. Bilgisayarlar değişik modüllerden oluşur bu anlayışa göre. Nedir bu modüller? Örneğin merkezi işlemci, işte kasası, ekran kartı, monitörü, yazıcısı, yani bilgisayarı oluşturan değişik modüller hepsi birlikte uyumlu bir bütün oluşturarak bilgisayarı oluşturuyorlar ve bu anlamıyla bilgisayar bir modüller bütünü, bileşeni gibi şey yapılıyor. Şimdi bunu biliyorsunuz, aynı zamanda mimaride geçen bir kavramdır. Hatta mobilya satan mağazalara gittiğinizde de değişik oturma gruplarını farklı modüllerden oluştuğunu görebilirsiniz. Şimdi insan beyninde insan dilinin bir modül olarak bulunduğunu söyleyen anlayış aslında 3 temel özelliğe dayanmak durumunda. Birincisi, insan zihni değişik modüllerden oluşuyor bu anlayışa göre. İşte bu
modüllerin en önemlilerinden birisi de dil modülü. Dil modülü insan beynindeki belli özel bir sinir sisteminden oluşuyor. Bu sinir sistemi kendi bütünlüğü içerisinde insanın genetik yapısına işlenmiş olduğu için onun kendisini açığa vurmasıyla birlikte, yani bireyin doğumdan sonraki bedensel ve sinirsel gelişmesi gerekli koşullar oluştuktan sonra bu modülün şalterleri açılıyor ve bu modül işlemeye başlıyor. Bu modül aynı zamanda zihinde ve beyinde bulunan diğer modüllerden bağımsız. Öyle olmak durumunda. Çünkü diğer modüllerle birlikte olduğunda ya da onlardan etkilendiğinde de ya da onların çalışmalarıyla çalışması yönlendiğinde onun modül olma özelliği gitmiş oluyor. Dolayısıyla bu dil modülü beyindeki ve zihindeki diğer işleyen modüllerle birlikte. Nedir bu diğer işleyen modül? Yani bu değişik anlayışlara göre insan zihninde birçok modüller var. Örneğin matematik modülü, örneğin yüz tanıma modülü, örneğin toplumsal yaşamın sürdürülmesi açısından işte toplum içerisindeki hilekarları tespit etme modülü ya da toplum içerisinde belli işbirliklerini geliştirebilmek için belli özellikleri tespit edebilecek değişik yeteneklerin modülleri. Bütün bunların her birisinin evrimsel süreçte ayrı ayrı oluştuğu ve bunların Homo sapiens sapiens'te gelişmiş bir duruma gelerek günümüzdeki insanın özelliklerinin bu şekilde evrimleştiğini söylüyor. Demek ki bu dil modülü aynı zamanda beyindeki ve zihindeki diğer modüllerden bağımsız olmak durumunda. Üçüncü özellik olarak da bu dil modülü bebek doğduğunda, yani insanın doğumuyla birlikte onun genetik yapısına işlenmiş olduğu için önceden belirlenmiş, herhangi bir şeyle gelişmesi gerekmeyen, toplumsallığa doğrudan doğruya bağlı olmayan, kendiliğinden açılımı sağlanabilen bir yetenekler bütünü. Şimdi insan dilinin insan beyninde ve zihnindeki gelişmiş ve özel bir modüle dayandığı anlayışı anlatmaya çalıştığım bu üç özelliğin birlikte bulunmasıyla mümkün olabilecek bir olay. Yani ne demek? Örneğin dil modülünün var olup olmadığını anlamamız için insan beynindeki konuşmayla ilgili merkezlere göz atmamız gerekiyor. Bu konuyla ilgili geçmişten bu yana çok sayıda çalışmanın yapıldığını daha önceki videolarımda kısaca değinmiştim. Örneğin Broca bölgesi denilen bir bölge eskiden insan konuşmasının beynin Broca alanında odaklandığı ve buradan yönetildiği söyleniyordu. Fakat daha sonra değişik araştırmalar ve özellikle de Broca alanı ile ilgili değişik hasarlar ve kayıplarla ilgili tıbbi vakalardan sonra aslında insan beyninde Broca alanı ya da daha sonra Wernicke alanı ya da başka birkaç böyle önerilerde daha bulunuldu. Fakat insan konuşmasının, insan beyninin belli noktalarında özelleşmiş alanlarının bulunduğu, fakat bunların kaçınılmaz bir yazgı olmadığı, buralara yönelik ciddi zedelenmeler, kusurlar ve rahatsızlıklar olduğu zaman yakın bölgedeki beyin kısımlarının bu bölgedeki dille ilgili işlevleri üstlenebildikleri ortaya çıkmış durumda. Dolayısıyla insan dilinde, yani Steven Pinker ve onun gibi düşünürlerin anlattığı türden beynin çok özel belli bir noktasında odaklanmış ve yalnızca buradaki sinir sisteminin yapılarıyla oluşturulmuş özel bir sinirsel donanım, özel bir modül olarak
dil yeteneğinin merkezinden söz etmemiz mümkün değil. Böyle bir olay yok. İkinci konu, dil modülünün diğer zihinsel modüllerle ilişkisinin olmaması gerekiyor. Çünkü o durumda insan dilinin evrimini ve kökenini açıklamak olanaklı olmayacak. Dilin bir modül olduğunu söyleyen anlayış, dilin bağımsız, özgün ve kendi içerisinde bir bütün olarak gelişmiş çok özel bir yeti olduğunu anlatmak durumunda. Bu çok özel yetiyi anlatabilmek için de bu yetiyi sağlayan sinirsel donanımın, yani dil modülünün diğer sinirsel donanım ve yapılarla, yani diğer modüllerle bir ilişkisinin olmaması, onlardan etkilenmemesi gerekiyor. Peki bu durumu Steven Pinker ve onun gibi düşünürler nasıl ortaya koyuyorlar? Bu konuda onların kitaplarını okuduğunuzda karşınıza değişik örnekler çıkacak. Tabii ben bunların ayrıntılarına girmeyeceğim. İsteyen, konuyu merak eden arkadaşlar bu yayınlardan konunun ayrıntılarını izleyebilir. Fakat örneğin Steven Pinker'ın çok üzerinde durduğu ve yani neredeyse yüzlerce sayfada anlattığı birkaç örnekten yola çıkarak konuyu anlatmaya çalışacağım. Şimdi Pinker'ın örnek verdiği vakalardan birisi Williams sendromu diye bir rahatsızlık. Bu özel bir genetik kusurla kendini ortaya koyan, özellikle de bu kusurdan muzdarip kişilerin zeka geriliklerine neden olabilen bir hastalık. Fakat ilginç bir biçimde bu hastalığa, yani bu zeka geriliğine yol açan hastalığa yakalanmış kişilerin bazılarında konuşma yetisi ve buna ilişkin dille ilgili hemen hemen hiçbir sorun gözükmüyor. Yani bu insanlar oldukça zeka düzeyleri geri olmasına rağmen dili kullanmaları ve dille ilgili yetenekler bakımından oldukça başarılı gözüküyorlar. Zaten buradan hareketle Pinker bu tip Williams sendromlu hastalara dil dahisi aptallar adını vermiş. Yani şimdi buna göre bu insanlar Williams sendromuna yakalandıkları için aslında zeka düzeyleri normal insanların çok çok altında. Yani deyim yerindeyse aptal diye nitelendirilebilecek insanlar. Fakat dili çok akıcı, düzgün, normal kullanabiliyorlar. Şimdi onlardaki bu durum işte dil modülünün diğer zihinsel yeteneklerden, en başta da zekadan bağımsız olduğunu bir kanıtı olarak gösteriliyor. İkinci bir özellik, bazı özgül dil bozukluğu denilen bir başka bozukluk daha var. Bu bozuklukla değişik konuşma ve anlama bozuklukları, yani biz bunlara afazi diyoruz dil bozukluklarına. Bu rahatsızlığa maruz kalan kişiler de aslında zihinsel olarak bir gerilikleri yok. Son derece normal bir zeka düzeyindeler. Fakat dilsel olarak çok sıkıntılı bazı sorunları var. Yani anlamada ve kendilerini ifade etmede büyük zorluklar yaşıyorlar. Ve bunun da temeline gidildiğinde bir takım genetik rahatsızlıklar söz konusu. Burada da FOXP2 geni denilen bir genin bu insanları etkilediği söyleniyor. Şimdi biraz önce dikkat ederseniz zeka düzeyi geri, aptal denilebilecek insanların çok başarılı dilsel yeteneklerinin ve becerilerinin olduğundan söz edilmişti. Şimdi ikinci özgül dil bozukluğu örneğinde ise FOXP2 genindeki bir kusurdan dolayı zeka düzeyi hiçbir sorun olmamasına rağmen dili kullanma ve dil becerilerine ciddi bir sıkıntı olduğu söyleniyor. Böylelikle dil modülünün diğer zihinsel yeteneklerde hiçbir ilgisinin olmadığını,
Yani bir insanın zekası son derece düşük ve sınırlı olsa da bir çok başarılı bir şekilde dil dahisi denilebilecek düzeyde dili başarıyla kullanabileceği anlatılırken, diğer örnekte de zeka düzeyinde hiçbir sorun olmamasına rağmen normal bir kişinin sırf bu FOXP2 genindeki bir sorundan dolayı bu sefer dili kullanma ve dili sürdürmede ciddi sorunlar oluşuyor. Tabii konunun ayrıntılarını bilmeyen ortalama okur sözünü ettiğim bu popüler kitaplardaki yüzlerce sayfada verilen ve üzerine yağmur gibi yağan bilgi bombardımanı altında ister istemez bu görüşlerden etkilenerek bir modül olarak dil teorisinin yabana atılmayan bir görüş olduğu konusuna kolaylıkla ikna olabiliyor. İnsan dilinin insan beyninde ve zihnindeki özelleşmiş bir modülün açılımı olduğu ve bu modülle hayat bulduğunu söyleyen görüşü kısaca özetlemeye çalıştım. Bu görüş esas olarak 3 sac ayağı var. Birincisi, bu modül insan beyninde özelleşmiş bir sinir donanım ağıyla kendini ortaya koyuyor. İkincisi, bu modül özellikle dil bilgisi, yani ağırlıklı olarak insan dilinin vazgeçilmez özelliklerini hayata geçirebilecek yetileri sağladığı için diğer zihinsel yetenek ve bölümlerden tamamen bağımsız. Onlarla hiçbir etkileşime girmiyor, onlardan etkilenmiyor. Ayrı bir yapı. Üçüncü özellik olarak da bu dil modülü aslında doğuştan genetik yapıya işlenmiş, belli genler tarafından taşınan çok özel bir yeti. Dikkat edersiniz, bu yönüyle de bu anlayış Chomsky'ci dilin doğuştan bir yeti, bir organ, bir yetenek olarak yalnızca insanlara özgü bir özellik olduğunu söyleyen görüşle birebir uyuyor. Buraya kadar herhangi bir sorun yok gibi gözüküyor. Fakat bu söylediğim insan dilinin bir beyindeki bir modülün açımlanmasıyla ortaya çıktığı görüşü daha sonraki yapılan değişik çalışmalarda, bir takım başka bulgularda burada kısaca özetlemeye çalıştığım görüşlerin çoğunun temelsiz olduğu ve hiç de böyle Pinker'ın ya da onun gibi düşünenlerin öne sürdükleri gibi zihinde diğer bölümlerden bağımsız ayrı bir özel sinirsel donanım ağı olarak bir modül olarak dilin geliştiğine yönelik hiçbir bulgu, bilgi ve kanıt yok. Chomsky'ci anlayışı eleştirirken kısaca anlatmaya çalışmıştım. Yani insan dilinin çok özel, belirli hayvan iletişim sistemlerinde bulunmayan bir yetenek olduğunu söyleyen Chomsky'ci anlayışa karşı şunu söylemiştik. Peki bu çok özel ve benzersiz bölüm insan vücudunun neresinde? Beyninde mi? Beynin neresinde? Hangi bölgede? Bu bölgede bu dil yetisinin olduğunu gösteren bu bölgedeki bir yıkımla, kusurla ya da bir hastalıkla dil yetisinin birdenbire ortadan gittiği örnekler var mı? Yani insan beyninde dilin bir organ, bir yapı olarak nerede bulunduğunu bize gösterebilir misiniz? Türünden sorular sormuştum ve bunlara ilişkin ne Chomsky'ciler ne de onun izinden gidenler herhangi bir bilimsel bilgi, bulgu ve belge ortaya koymuş değiller. Aynı şey dil modülü için de geçerli. Yani insan beyninin belli bir bölgesinde bu modülün olduğuna yönelik hiçbir veri, hiçbir işaret, kanıt ortada yok. İkinci olarak bu dil modülünün diğer modüllerden bağımsız olduğunu gösteren
Biraz önce sözünü ettiğin Williams sendromu ve özgül dil bozukluğu gibi örneklerin aslında Pinker ve onun izinden gidenlerin ortaya koydukları gibi olmadıkları ortaya çıktı. Yani FOXP2 geni, evet, dille ilgili belli özelliklerde rolü var. FOXP2 geni yalnızca insanlarda olan bir gen değil. Yani farelerde bile bu gen var. Kuşlarda olduğu tespit edilmiş. Primatların ise çoğunda var. Fakat bu gen esas olarak ağız ve yüz kaslarında belli bölümlerin hareketlerini yönetirken esas olarak işlev gören bir özelliği var. Yani yalnızca insan sesli konuşmasını olanaklı kılan çok özgül ve özel bir gen değil. Dolayısıyla FOXP2 geni hakkında çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Ama şimdiye kadar yapılan bütün araştırma ve bulgular FOXP2 geninin yalnızca insan dilini olanaklı kılan mucizevi, çok özel bir gen olduğu yolundaki beklenti ve iddiaların tümü boşa çıkmış durumda. Pinker'ın dil modülünün diğer modüllerden etkilenmediğine yönelik ortaya koyduğu örneklerin ikisi de boşa çıkmış durumda. Hem Williams sendromu hem de FOXP2 geni. Çünkü Williams sendromunun daha yakından, Williams sendromlu hastalar daha yakından incelendiği zaman zeka geriliğiyle dil yeteneği arasındaki ilişkinin farklı nedenlerden kaynaklandığını, hastalıktaki bir takım sonuçları bir modül olarak dil anlayışına kanıt olarak gösterilemeyeceği söyleniyor. İşin daha da ilginci, başka nörobiyolojik çalışmalar farklı özelliklerin ortaya çıktığını da gösteriyor. Örneğin Pinker'ın bağımsız dil modülü anlayışını sıkıntıya sokan örneklerden birisi literatürde McGurk etkisi olarak sözü edilen olay. Bu çalışmayı yapan bilim insanının adıyla anılıyor. McGurk'un yaptığı çalışmada şöyle bir yöntem izleniliyor. Örneğin insanlara görsel olarak B sesi çıkaran birileri gösteriliyor. Aynı zamanda videodan ses geliyor. Şimdi kişilerin izledikleri videodaki konuşan kişi B sesi çıkarıyor. B diyor. Yani onun dudak hareketlerinden falan onun B sesini çıkardığını yapıyorsunuz. Fakat aynı videonun sesinde ise başka birisinin G sesini çıkarttığı duyuluyor. Dolayısıyla denekler, tabii deneklere bu söylenmiyor. Denekler videoyu izliyor. Videoda B sesini kişinin çıkardığını düşünüyorlar. Fakat orada G sesi çıkıyor. Ve dolayısıyla çıkan sesi değerlendirmeleri istediğinde deneklerin çoğunluğu başarılı olamıyorlar. Yani örneğin görüntüye baktıkları zaman evet B sesi çıkarıyormuş gibi gözüküyor. Fakat duydukları G sesini tam olarak algılayamıyorlar. Dolayısıyla deneklerin o anki durumlarına göre değişik sesler algıladıkları ya da değişik çıkan sesleri farklı değerlendirdikleri görülüyor. Yani bir bütünlük sağlanamıyor. Şimdi buna benzer bir başka deneyde şöyle bir deney var. Örneğin deneklere diyelim bir denek bir yere oturtuluyor, ellerini uzatıyor. Koluna işte bir kalem ucuyla ya da herhangi bir şeyle dokunuluyor. Fakat bu dokunma işi ritmik olarak yapılıyor. Örneğin diyelim her saniyede bir kere dokunuluyor. Her saniyede bir kere dokunuluyor. Fakat bir süre sonra bu her saniyede bir kere dokunulduğu zaman bir ses çıkarılıyor. Yani örneğin kalemin ucu kişinin koluna değdiğinde tık sesi geliyor. Bu bir süre böyle devam ediliyor. Her dokunuşta tık tık tık. Fakat bir süre sonra bu dokunmalarla çıkan sesin ritmi karıştırılıyor. Yani örneğin
kişiye 2 kere dokunuluyor ama bir kere tık sesi geliyor. Ya da işte bir süre sonra 3 kere dokunuluyor ama 4 kere tık sesi geliyor. Bir süre sonra denekler kendilerine dokunulan sayıyı bildirirlerken bu çıkan sesi duymaları onların doğru yanıt vermelerini engelliyor. Bu da şunu gösteriyor. Demek ki yani kişinin bir şeyi algılaması ve bunu sesli olarak konuşarak ifade etmesi diğer modüllerden etkilenmeye açık bir durum. Eğer Pinker'ın söylediği gibi dil modülü diğer modüllerden tamamen bağımsız ve onlardan etkilenmeyen bir özellik olsaydı bu sonuç ortaya çıkmazdı. İnsan dilinin evrim ve kökenini açıklamayla ilgili değişik teorilere yakından baktığımızda bu teoriler ister bilimsel teori formatında olsun, ister felsefi olarak ortaya konulmuş olsun, sıradan ortalama insanın düştüğü bir takım yanılgıların bu teorilerde de kendine yer edinebildiğini ve bilim insanları ve felsefecilerin de kendi teorilerine bağlı kalarak ortaya koydukları görüşte ısrar ettiklerini görebiliyoruz. Oysa ki şunu biliyoruz, bilimsel teorilerin ortaya konması bağımsız gözlem, deney ve kanıtlarla ortaya konulmalı. Doğrulanabildikleri ölçüde bunlar bilimsel yasa katına yükseltilmeli. Oysa ki özel bir yetenek olarak insan dilinin insan beyninde ve zihninde oluşmuş dil modülünün sonucu olduğunu söyleyen teori bu söylediğim özelliklere uymuyor. Peki neye uyuyor? Benim videolar dizisinin başlarında açıklamaya çalıştığım maymuncuk teoriler sınıfına giriyor. Hatırlayacağınız gibi maymuncuk teorileri anlatırken örnek olarak Freud'un bir takım teorilerinden söz etmiştim. Freud'un teorileri bir takım kanıtlanması olanaksız, kendinden menkul bir takım önermelere ve bu önermelerden çıkan zorunlu sonuçlara bağlı olduğu için bu tür teorilere maymuncuk teori diyorduk. Daha sonra Chomsky'nin anlayışını eleştirirken de Chomsky'ci anlayışın da bir tür maymuncuk teori olduğundan söz etmiştim. Pinker'ın ortaya koyduğu bir modül olarak dil anlayışının da daha önce sözünü ettiğim ve eleştirdiğim bu maymuncuk teorilerin yeni bir özel biçimi olduğu ortaya çıkmış oluyor. Oysa insan dilinin ortaya çıkışını açıklamaya çalışırken bu türden kendinden menkul, kendi içerisinde kapalı, kendi önermelerine körü körüne bağlı olarak bu önermelerden çıkan sonuçları doğru ve bilimsel sonuçlar olarak ortaya koyan teorilere mesafeli yaklaşmak durumundayız. İnsan beyninde ve zihninde oluşmuş özel bir modül olarak dil anlayışının aslında daha genel bir anlayışın parçası konumunda. Bu daha genel anlayış da insan beynini bir bilgisayara benzeterek bilgisayarların çalışmasıyla insan beyninin çalışmasını birbirine paralel ve aynı ilkelerle yürüyen süreçler olarak anlatan anlayışı ele almamız gerekiyor. Bu durumda dil modülü anlayışının nereden kaynaklandığını ve neden bu kadar yaygın ve etkili olmaya çalıştığını, bunun temellerini anlayabilmemiz için insan beynine biraz daha yakından bakmamız gerekiyor. İnsan beyninin özelliklerini kavradığımızda, evrim teorisinin ışığında insan beyninin nasıl geliştiğini, insan beynini ortaya çıkartan süreç ve gelişmeleri doğru anlamak zorunda olduğumuzu ortaya koymuş olacağız. Kısacası bu konuya bir süre daha devam etmek zorundayız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda
Görüşmek üzere, hoşça kalın.